Premier Lig'in devlerinden Tottenham ve Hollanda Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı Ajax'ın farklı ülkelerde olmasına rağmen ortak yönleri bulunuyor. Çok ilginç ama birbirinden bağımsız olan her iki kulübün taraftarları da kimliklerini Yahudilik ve İsrail etrafında şekillendirmiş durumda. Ajax taraftarları kendilerine Super Jews yani Süper Yahudiler derken Spurs taraftarı ise Yis olarak biliniyor. Yid kelimesi İbranice Yehudi kelimesinden türeyen bir kelimedir ve Yahudi anlamına gelir. Dolayısıyla bu kelime İngilizce'de Yahudiler için kullanılan bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz işleri biraz daha derinleştirelim. Spurs'un şu anki başkanının aslında Yahudi asıllı olduğunu biliyor muydunuz? Pekala. Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan bu takımların taraftar grupları neden bu lakapları kullanıyor? Bu soruların cevapları için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Videoya 5000 beğeni bekliyorum. Ayrıca 100.000 yolunda bana destek olmak istersen kanala abone olabilirsin. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Ajax'ın, Birleşik Krallığın başkenti olan Londra ise Spurs'un kurulduğu şehirlerdir. Aslında her iki şehirde uzun bir Yahudi tarihine ve Yahudi yerleşimcileri geçmişine sahip. Öte yandan hem Hollanda hem de Birleşik Krallık dünyada en fazla Yahudi nüfusunun bulunduğu yerler arasında bulunuyor. Öyle ki Amsterdam 17. yüzyıldan sonra Batı'nın Kudüs'ü olarak adlandırılıyordu. Öte yandan İngiltere'deki Yahudi yerleşimlerine göz attığımızda Londra'nın da oldukça uzun bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkün. Hatta geçmişte Yahudiler ve İngilizler arasında yaşanmış tarihi bir gerçeklikten bahsetmek istiyorum. İngiltere Kralı 1. Edward 1290 yılında ülkedeki Yahudilerin sınır dışı edilmesine karar vermişti. İşte bu olay İngiltere'deki Yahudi nüfusunun neredeyse tamamen ortadan kalkmasına yol açan sürgün fermanı olarak biliniyor. Bu sürgün İngiltere'deki Yahudi topluluğun mülklerine el konulması ve yaklaşık 16.000 Yahudinin ülkeden zorla çıkarılmasıyla sonuçlandı. Ancak 17. yüzyılın ortalarında işler değişmişti. Oliver Cromwell döneminde Yahudilerin İngiltere'ye geri dönmelerine izin verildi. Bu dönemden sonra Londra'ya tekrar yerleşen Yahudiler, Amsterdam'dan gelen Seferat ve Portekiz Yahudi cemaatine mensup kişilerdi. Öyle ki bu dönemlerde Yahudilerin Londra'ya geri dönmesi için hahamlardan özel izinler talep edilmişti. Dolayısıyla kabul gören bu taleplerden sonra Londra'daki Yahudi nüfusu gitgide artmaya başladı. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok Aşkenaz Yahudi Londra'ya gelmeye başladı. Yasaklar her ne kadar kalkmış olsa da yeniden İngiltere topraklarına gelen bu insanlar pek de hoş karşılanmadı. Üzerlerindeki kötü intiba rağmen Yahudiler buradan ayrılmadı ve Londra'nın doğu yakasına doğru yerleşmeye başladı. Aradan geçen yıllar sonrasında kuzeye doğru göç etmeyi sürdürdüler. Kuzey Londra'da 1882 yılında Tottenham adında bir kulüp kuruldu. Bu futbol kulübü kurulduğunda Tottenham bölgesinde birçok Yahudi yaşıyordu. Dolayısıyla Yahudiler zamanla bu takımın destekçisi oldu. Öte yandan Londra'da yaşayan Yahudi topluluğu zaman içerisinde seküler bir yaşam sürdürmeye başladı. İşte bu durum birçok Yahudinin futbol maçlarına gidip orada vakit geçirebileceği anlamına geliyordu. Hatta daha ilginç bir bilgi vermem gerekirse 1930'lu yıllarda Tottenham taraftarlarının yaklaşık 1/3'inin Yahudi asıllı olduğu söyleniyordu. Fakat diğer takımları tutan İngilizler bu durumdan oldukça rahatsızdı. Dolayısıyla kendi takımlarının Tottenham deplasmanlarındaki maçlarını izlemeye gelen taraftarlar Yahudilere karşı nefret içeren söylemlerde bulunuyordu. Öyle ki zaman geçtikçe diğer kulüp taraftarları da bu tavrı sürdürdü. Tottenham'ın Yahudi taraftarlarını küçümsemek ve onları aşağılamak için onlara Yahudi anlamına gelen Yis demeye başladılar. Ancak Tottenham taraftarı zaman geçtikçe bu sıfatı kabullendi ve bu kelimeyi sloganları olarak kullanmaya başladı. Hatırlarsanız bir önceki videomda Deportivo taraftarlarının neden Türk lakabı aldığını anlatmıştım. Baktığınızda ikisinin de benzer hikayesi var gibi duruyor. Dilerseniz bu videodan sonra Deportivo taraftarlarının neden kendilerine Türk dediklerini anlattığım videoyu da izleyebilirsiniz. Her neyse, şimdilik konumuza geri dönelim. Cümleyi toparlamak gerekirse saydığım tüm bu nedenlerden dolayı Tottenham taraftarı zaman içerisinde kendisine Yis demeye başladı. Ancak bu terimin kullanımı tartışmaları da meydana getiriyor. Kulüp ve taraftar grupları arasında bu konuda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Çünkü bu terim Avrupa'da birçok kişi tarafından hakaret olarak kabul ediliyor. Ayrıca Yahudi sembollerinin kullanımına karşı çıkan bazı organizasyonlar da bulunuyor. Dünya Yahudi Kongresi ve Britanya Yahudileri Temsilciler Kurulu gibi kuruluşlar kulübün bu sembolleri ve terimleri kullanmayı bırakması gerektiğini savunuyorlar. Fakat bunlara rağmen kulüp başkanı Daniel Levy Yahudi kökenli bir iş adamı. Ayrıca kulübün eski sahibi Joe Lewis de Yahudiydi.
İşte bu nedenle kulüp hala bu mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Öte yandan inceleyeceğimiz bir diğer kulüp olan Ajax'ta ise durumlar biraz daha farklı. Bu kulüp 1934 ila 1996 yılları arasında maçlarını Demir Stadyumunda oynuyordu. Bazı rivayetlere göre bu stadyuma gitmek için Transvalburt adlı bölgeden geçmek gerekiyordu. İsmini söylemesi zor olan bu semt, Amsterdam'ın doğusunda yer alan ve işçi sınıfının yaşadığı bir mahalleydi. Öte yandan işçilerin önemli bir bölümü ise Yahudiler tarafından oluşturuluyordu. Bu nedenle diğer kulüplerin taraftarları buraya geldiklerinde şehrin Yahudi kısmına girmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla buraya gelen deplasman taraftarları Amsterdam'ın Yahudi kulübü olması yönünde düşünceleri ortaya atmaya başladı. Tıpkı Tottenham Stadyumunda olduğu gibi Ajax'ın stadyumuna gelen rakip taraftarlar da buranın bir Yahudi kulübü olduğunu ima etti. Oynanan maçlarda antisemitik tezahüratlar yapılıyor ve Yahudiler diye bağırılıyordu. Ancak zamanla Ajax taraftarları da bu durumu kabullendi. Böylece Ajax'ın Süper Yahudiler lakabı ortaya çıktı. Aslında bu durum oldukça garip. Çünkü 1909 yılında Amsterdam'da birkaç Yahudi futbol takımı bulunuyordu. Ardından tüm takımların birleşmesiyle oluşmuş tamamen Yahudi bir futbol kulübü de vardı. Ancak tüm bunlara rağmen Ajax taraftarları Yahudi yakıştırmalarını kendileri için kullanmaya başladı. Böylece Davut Yıldızı, İsrail bayrağı ve İbranice halk şarkıları Ajax taraftarları tarafından kullanılmaya başlandı. Bu şarkılar aynı zamanda Tottenham taraftarları tarafından da söyleniyor. Dolayısıyla bu iki takımın taraftarları da İbranice şarkılar ve Davut Yıldızı gibi Yahudi sembollerini kullanıyor. Ancak Ajax kulüp yönetimi bu sembollerin kullanılmasından her zaman memnun olmadı. 2005 yılında kulübün temsilcisi, "Yaşadığımız şey tam bir paradoks. Herkes bizi Yahudi kulübü olarak düşünüyor. Ama aslında gerçek Yahudi taraftarlarımızın çoğu evimizde oynadığımız maçlara bile gelmiyor. Deplasman maçlarından bahsetmiyorum bile. Çünkü kullanılan bu semboller diğer taraftarların tepkilerini çekiyor" şeklinde açıklama yapmıştı. Gerçeği söylemek gerekirse Ajax cephesinde herhangi bir Yahudinin kulüp başkanlığı yapıp yapmadığına dair net bir bilgim bulunmuyor. O yüzden yanlış yönlendirmemek adına bu konuda fikir paylaşımı yapmayacağım. Fakat sizlerin bu konu hakkında bilgisi varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Bana kalırsa Yahudiler günümüz dünyasında medyayı, sporu, ekonomiyi ve aklıma gelmeyen birçok şeyi, yani dünyayı kontrol ediyor. Bu insanlar bir şekilde her dinamiğin bir parçası olarak varlıklarını kabul ettirdiler. Ne yazık ki Orta Doğu'da yaşanan zulüm de bunların bir parçası. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer futbol tarihiyle alakalı daha fazla belgesel yayınlamamı istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Zaten videonun başında da belirttiğim gibi 5000 beğeni gelirse bu seriyi devam ettireceğim. Öte yandan 100.000 abone olmama çok az kaldı. Bana destek olmak istersen kanala abone olabilirsin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.